Merhaba arkadaşlar. Angel Tarot'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve sıhhatlisinizdir inşallah. Bugün güncel enerjilerde aklınızdaki kişiyle aranızdaki bağlantı tamamıyla bitti mi? Tekrar bir geri dönüşü var mı? Yollarınız, sizin isteğiniz dahilinde tekrardan birleşecek mi? Yani yollarınız kesişecek mi? Buna dair bir açılım yapacağım. Kolektife niyet ettiğim bir açılımdır. Zamansız zamana niyet alıyorum arkadaşlar. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajlarınızı o an için alabilirsiniz. Bu arada ay tutulması enerjilerinin çok yoğun bir şekilde hissedildiğini çok iyi biliyorum arkadaşlar. Hepiniz enerjisel olarak biraz içe dönüş yaşamış olabilirsiniz. Bir belirsizliğin içerisinde kalmış olabilirsiniz. Sizi enerjisel olarak sıkıştırmış olabilir. Bir taraftan Venüs retrosu, şimdi de Merkür retrosunun başlaması ve ay sonunda da Güneş tutulması ile beraber Mart ayı biraz enerjisel olarak yorucu ve etkileyici ama tamamıyla kadersel döngülerin değişeceği bir sürece işaret ediyor. O yüzden de bakalım bağlantınız için sistemden hangi mesajları almamız gerekiyor? Aklınızdaki kişiye odaklanın. İnşallah bu açılım bütüne katkı sağlar. Tüm kolektife de, bütüne de şifa olur arkadaşlar. Sizlere de farkındalık olsun. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki bağlantı tamamıyla bitti mi? Yollarınız tekrardan kesişecek mi? Neyi bilmemiz gerekiyor? Şöyle bir aklınızdaki kişilere odaklanın, enerjilerini buraya gönderin. Bu arada Merkür Retro'nun başlaması aynı zamanda iletişimsel sıkıntıları da ortaya çıkartıyor biliyorsunuz. O yüzden beni de biraz etkiliyor. Konuşurken ara ara takılabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin size dair güncel enerjisi nedir? Şu an hayatında size dair neler oluyor? Ve bir geri dönüş var mı? Yollar tekrardan kesişecek mi? Neyi bilmemiz gerekiyor? Hadi bakalım. Kartlar kendisini atıyor. Evet. Şöyle romantik meleklerden de alacağım. Ve Rumi'den. Evet.
Sarmaşık ruhu geldi. Karmaşa ve karışıklık, çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık, çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir dedi arkadaşlar. Demek ki aklınızdaki kişi şu an çok karışık bir süreçten geçiyor. Özellikle aranızdaki mevzuyla alakalı da biraz durumlar birbirine girmiş olabilir. Şu an hayatında özellikle onu engelleyen başka faktörler söz konusuysa o alanda da sıkıştığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü sadece sizinle değil, sanki hayatında birçok alanda problem yaşayan bir enerji içerisinde. Evet arkadaşlar, aklınızda kişinin hayatı gerçekten de biraz karışık görünüyor. Yani şu an evet biraz önce de bahsettiğim gibi çok yoğun enerjiler söz konusu ve bununla beraber sanki kendi hayatında çok kadersel bir süreçten geçiyor aklınızdaki kişi. Özellikle bu aralar enerjisel olarak çok fazla korku enerjisi söz konusu olabilir. Bu korku bir belirsizliğin içerisinde olmaktan kaynaklı görünüyor. Evet, belki de hayatında bir seçim yapmak zorunda ve bu seçim karşılığında da bir şeyleri kaybetmek, belki de bununla yüzleşmek de ister istemez aklınızdaki kişiyi korkutuyor olabilir. Ama sanki bu esnada da işin içinden çıkamadığı durumlar söz konusu olduğu için profesyonel bir yardıma da ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Şimdi bazıları belki bir danışmana başvuracak olabilir. Bazıları gerçekten de hayatında bir hukuki bir süreçten geçiyor olabilir. Bununla alakalı profesyonel bir yardım ve destek alacak olabilir. Ama kendince kendi hayatını, belki de sizinle olan ilişkisini tahmin etmeye çalışan, gözünde canlandırmaya çalışan bir enerji içerisinde. Çünkü kendi iç dünyasında da hayalleri de var aslında. Bunu çok fazla açığa çıkartamasa da olmak istediği ve yapmak istediği ve yaşamak istediği hayallerine odaklandığı da bir süreçten geçiyor. Şimdi özellikle mevcutta aklınızdaki kişiyle aranızdaki bağlantı içerisinde gizli bir aşk durumu söz konusuysa arkadaşlar, yani yasak bir aşk içerisindeyseniz burada ciddi bir haksızlığa maruz kalmış olabilirsiniz. Size karşı aslında adaletsizlik yaptığının farkında olmasına rağmen bunu çok itiraf edememiş bir enerji söz konusu. Belki de çevresel faktörler, konuşmalar, dedikodular, birçok şey ayyuka çıkmış olabilir bu süre zarfında. Ama yine de kendinden çok ödün vermediği bir süreçten geçtiğini düşünüyorum. Yani size karşı çok dürüst bir enerji yansıttığını düşünmüyorum arkadaşlar. Onun dışında hayır bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil diyorsanız, size karşı hissettiği gerçek duyguları size sunmamış olabilir aklınızdaki kişi. Çünkü kendi kafası karışık, kendi hayatı biraz sarmaşık enerjisine döndüğü için de çok dürüst bir enerjiyi açığa çıkartamamış, kendisini ifade edememiş olabilir. Burada o aşkı kendi içinde gizli bir şekilde yaşıyorsa ve size buna rağmen maske takıp haksızlık yaptıysa, adalet sağlayamadıysa, sizin hakkınıza girdiği bazı mevzular söz konusu olduysa aslında tamamıyla çevresel faktörlerden kaynaklı olmuş olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ya ortak tanıdığınız bazı kişilerden kaynaklı bazı dedikodular buna etki etmiş olabilir. Ya da aklınızdaki kişinin hayatındaki bazı kişiler aranızdaki bağlantı ile ilgili çok fazla
konuşuyor, çok fazla yorum yapıyor olabilir. Lütfen kendi durumlarınıza göre alın buradaki enerjiyi. Şimdi kartlara baktığımda aslında çok ketum bir enerjiye sahip olduğunu görüyorum. Bir o kadar da duygusal enerjisinin size karşı olduğunu da söyleyebilirim. Ama bu aralar sanki bağımlılıklarıyla alakalı, yani mecburiyetleri veya kendisini gönüllü esaret içerisinde tuttuğu, bağımlılık çalıştırdığı durumlarla alakalı bir tükenmişlik sendromu içerisinde olduğunu da görüyorum açıkçası. Çok stresli, çok gergin bir enerji açığa çıkabilir. Biraz kontrolsüzlük söz konusu olabilir. O yüzden de bu durumun sorumluluğunu almakla alakalı belki de biraz ketumlaştığı, kendi içine döndüğü, belki de artık tamam benim istikrar sağlamam gerekiyor dediği bir durumdan da geçiyor olabilir. Özellikle kötü alışkanlıkları varsa aklınızdaki kişinin kötü alışkanlıklarından kurtulmakla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorsa ve bu noktada size karşı adil davranamadıysa bununla da alakalı istikrar sağlamaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü artık hayatıyla alakalı çok keskin ve net kararlar vermek zorunda kalacak görünüyor. Çünkü temiz bir sayfa açması gereken bir sürece evriliyor. Evet, belki size karşı güçlü duygulara sahip, yoğun duygular yaşıyor. Ama bir o kadar da hayatında yalana veya kurnazlığa başvurmuş bir enerji içerisinde olduğu için de biraz sanki bu noktada bir ilahi adalet süreci de yaşadığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ister istemez aranızdaki bağlantının bitmiş olması veya belirsizliğe düşmüş olmasının sebebi de bu görünüyor. Yani bir felaket yaşaması gerekiyormuş aklınızdaki kişinin ve bu felaket sanki onun kendi gerçeğiyle de yüzleşmesini sağlayacak gibi görünüyor. Özellikle hayatında sizin dışınızda bitirmesi gereken başka bir ilişkisi veya başka bir bağlı olduğu bir durum söz konusuysa oradan da uzaklaşıp oradan da özgürleşmeye çalışacak ve oradaki durumu da tamamıyla sonlandıracak olduğunu da söyleyebilirim. Size dair evet bazı korkuları söz konusu ama hayalleri de bir o kadar fazla olduğu için biraz bu noktada sanki kendisini kadersel sürece bırakacak da görünüyor. Ama bir haber gelme durumu söz konusu. Eli kulağında bir haber dedi kartlar. İletişimsel sıkıntılar bu Merkür Retrosu ile beraber söz konusu olabilir. Ama sizinle kesinlikle konuşma isteği içerisinde olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle aklınızdaki kişi iki kişi arasında kaldıysa, dediğim gibi biraz önceden burada size gelebilmesi için birilerini hayatından çıkartması gerekiyorsa artık oradaki durum tamamıyla bitecek, tamamıyla sonlanacak görünüyor bilginize. Yani bu süreç aklınızdaki kişinin şu sarmaşağa dönmüş halini aslında netleştirecek görünüyor arkadaşlar. Çok kadersel yaşayacak bazı şeyleri. Zaten aklınızdaki kişiyle aranızdaki bağlantı da biraz kadersel bir bağlantı olarak görünüyor. Kadersel olarak tanışmışsınız veya karşılaşmışsınız. Yani bu konuda o da sanki bunun net farkında ve sezgilerine güvenmeye çalışacak ve sezgileriyle hareket etmeye çalışacağını da söyleyebilirim. Çünkü aslında burada da aynı enerji aldık. Ön sezi ve tezahür kartı ve tevafuk kartı ile beraber zaten size dair kendisini maskelemiş olmasına rağmen arka planda bir o kadar da hayalleri olan bir enerjiye sahip kendisi arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani şu an her ne yaşıyorsanız sanki bu süreç şu an baktığınızda çok olumsuz görünse de sizin hayrınıza gelişiyor gibi görünüyor. Burada adaletsizlikler yaşanmış, belki de yargıda olan bazı süreçler söz konusu olabilir. Üçüncü kişilerin de dahil olduğu bu süreç onu ne kadar tüketmiş de olsa artık temiz bir sayfa açması, kendi gücünü ve potansiyelini ortaya çıkartması gerekiyor ki yalan ve kurnazlık enerjileri, arkadan iş çevirme durumları gerçek anlamda sonlanabilsin. Çünkü felaket kartında da mezar vardır. Burada da mezar kartıyla beraber hayatında bazı şeyleri sonlandırmak zorunda kalacak görünüyor aklınızdaki kişiler. Evet. Peki açalım bakalım. Evet bakın şimdi bazılarınız bir geri çekilme içerisindesiniz. Zaten kartlara sorduğumuz soru da buydu. Aranızdaki bağlantı tekrardan başlayacak mı? Tekrar yollarınız kesişecek mi diye sormuştuk. Şimdi bizim tamamıyla bitti diye düşünüyor olabilirsiniz ama
Burada kart der ki dünya ile olan bağlantınızı bir süreliğine kesme zamanı. Yani aranızdaki bağlantılar bir süreliğine kopmuş veya bir süreliğine bir belirsizliğe düşmüş. Çünkü aklınızdaki kişinin ikilemde olduğu durumdan çıkabilmesi için arkadaşlar. Belki de kendi gücünü ve potansiyelini açığa çıkartabilmesi için yaşanan bir süreç olarak görünüyor. Tekrardan hayatınıza geri döneceğini de düşünüyorum. Çünkü haber var, iletişim söz konusu olacak ama bu iletişim esnasında özellikle dikkatli olun çünkü iletişimsel sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Merkür retro çünkü yanlış anlaşılmalara çok gebe bir enerjidir. Bir şeyi A dersiniz B olarak anlaşılabilir. O yüzden de iletişimlerinizi lütfen daha kontrollü yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Evet. Yani kartlar çok açık ve net verdi ve çok öz verdi diyebilirim. O yüzden de çok da fazla söylenecek bir şey yok bu açılımda. Kupaların ası, kılıçların sultanı ve asaların dörtlüsü dedi. Yani aklınızda kişi burada size dair aşkla, sevgiyle tekrardan aranızdaki bağlantıyı başlatmak için adım atacak görünüyor arkadaşlar. Tamamıyla duygusal bir adımdır bu. Evet siz belki yaşanılan bu ayrılık veya bu kopukluktan kaynaklı artık gardınızı almış olabilirsiniz. Sınırınızı çizmiş olabilirsiniz. Ama gözünüz yine de arkada kalmış olabilir. Gelecek mi, gelmeyecek mi, ne yapacak? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Tevekkül edin bu süre zarfında. Çünkü toprak tevekküle emanettir dedi. Kupaların asıyla beraber duygusal bir başlangıç tekrar söz konusu görünüyor. Ve tekrar buluşmalar, bir araya gelmeler, hatta kutlama süreçleriniz bile devreye girebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi ben burada özellikle burç vermek istemedim. Kafanız karışmasın diye. Bir önceki açılımda da bunu söylemiştim size. Çünkü kupa enerjileri tamamıyla duygusal enerjileri de açığa çıkarttığı için ister istemez burada kendi içinizde biraz kafanız karışabilir. O yüzden de burçlarla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ama burada eğer ne istediğini bilen bir enerjiye büründüyseniz ve tavrınızı net ortaya koyduysanız ya da kendi sınırınızı çizdiyseniz bu konuda zafer sizden yana görünüyor. Amacınıza ulaşacak görünüyorsunuz arkadaşlar. Aklınıza kişiyle alakalı. Yeter ki şu enerjiden bir an önce çıkabilsin. Peki doğanın ruhuna bir soralım mı? Şu sarmaşık ruhu enerjisinden yakın zaman içerisinde çıkabilecek mi? Hangi enerjiye bürünecek? Çok kurnaz bir enerji. Zaten burada da almıştık enerjiyi. Sürekli aynı hataları yapıyor olabilir. Sürekli bir tutarsızlık ve dengesizlik söz konusu olabilir. Ama biraz da hayal dünyasında da yaşayan bir enerji söz konusu. O yüzden de bazı şeylerin içine çok ulaşamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Dışarıdan gördüğünüz kadarıyla değerlendiriyor olabilirsiniz. Çok hatalarından ders almayan bir enerji. O yüzden de sistem artık ona burada bir şeyleri sonlandırtıyor diyebilirim açıkçası. Çünkü o bataklıktan bir türlü çıkamamış olduğu için burada bir felaketi demek ki aklınızda kişinin yaşaması gerekiyor. Bir sonlanma yaşaması gerekiyor ki sizinle bir şeyleri oluşturabilsin. Evet. Peki. Peki buradan almanız gereken mesaj nedir diye bir soralım. Aklınızdaki kişiyle alakalı. Çünkü bazen bana soruyorsunuz. Gelse de tekrardan şans vermeli miyim diye soruyorsunuz. Ben sistemden alacağım size mesaj. Aklınızdaki kişiyle alakalı ne yapmanız gerekiyor? Şöyle bir kartlara soralım. Kolektifin aklındaki kişiyle ilgili ne yapması gerekiyor? 3 tane kart alacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Burada kolektifi böleceğim. Buraya 2
tane geldi. Kalsın öyle. Ve kolektif enerjinin alması gereken mesajı nedir kendi adına? Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir odaklanın kartlara. Hatta şöyle de yapalım. Konuşturma kartı da alayım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Burada da kolektifi bölelim. İsterseniz hepsini de seçebilirsiniz. İsterseniz tek tek de seçebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Tamamıyla. Evet. 1, 2 ve 3. Hadi bakalım. Birinci destemizle başlayalım. Çok güzel. Şimdi burada dedi ki belki de hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin ve yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştirin dedi size sistem. Ve dedi ki evrenin akışına güvenin ve ortaya çıkan olasılıkları kucaklayın dedi. Çünkü sizin için çok olumlu dedi. Ve burada gerçekten de o belki de kapalı gördüğünüz kapılar açılıyor ve güneş enerjisi buraya doğru sızmaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden de birinci desteği seçen arkadaşlarım burada ferah çıkacaklar ve olumlu yönde bir sürece evrilecek görünüyorlar. Ve size dedi ki kendine güvendiğin ve inandığın sürece hedefine ulaşacaksın dedi. Aklınızdaki işte size dedi ki sana gerçekleri yansıtamasam da kalbimin en derininde olduğunu bilmeni isterim dedi. Biraz önce de söylemiştim. Size bunu yansıtamamış olabilir, dile getirememiş olabilir, kendi içinde yaşıyor olabilir. Ketum bir enerjiyi açığa çıkartmış olabilir demiştim arkadaşlar. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarıma wow, sistemden barışma kartı geldi arkadaşlar. Yani burada ayrılıklar sona erecek görünüyor. Geçmişten biri hayatınıza geri dönüyor. Unutmayın, geçmişinize dönüp dönmemek sizin elinizde dedi. Size bırakmış sistem bu durumu. Ve siz belki de burada bu ikilemi de yaşıyor olabilirsiniz. Yani bir taraftan evet ben bu durumu tekrardan yaşamak istiyorum. Ona tekrar bir şans vermek istiyorum diyor olabilirsiniz. Her şeyin değişeceğine dair bir inancınız olabilir. Bir taraftan da hayır bu durum beni çok tüketti. Beni ve enerjimi emdi. Beni çok yordu da diyor olabilirsiniz. Bunun çelişkisi içerisinde, ikilemi içerisinde kalmış olma durumunuz söz konusu. Ama sistem dedi ki şu ikilemden çık, her zorluk mutlaka geçecektir. Sabırlı olmayı bil ve tevekkül et. Yani aslında sistem size diyor ki evet senin barışma şansın var aklındaki kişiyle, sabırlı ol ve bize bırak diyor. Akışa bırak diyor ve aklınızdaki kişi size dedi ki seni sevdim, seviyorum, seveceğim dedi. Ama sizde tüketmiş bir enerji var burada anladığım kadarıyla. Şöyle kartların üstünde okumak istiyorum. Sizi tüketen insanlara ve durumlara karşı kendinizi ve enerjinizi koruyun dedi. Yüksek benliğiniz sizin yanınızda devam edin dedi. Yani burada size aslında iki seçenek sundu kartlar. Bununla ilgili sizin belki de kendi içinizde netleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir barışma var ve bunu tamamıyla size bırakmış. Eğer siz kendi içinizde hem gelmesini istiyorsanız hem barışmak istiyorsanız bir taraftan da yine aynı şeyleri yaşarım ben, o yüzden de korkuyorum şans vermeye diyorsanız burada sizin netleşmeniz gerekiyor her şeyden önce. Çünkü sizinle barışmak için gelecek olan bir enerji var burada. Peki. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım, bekle dedi sistem size. Şu anda bir karar vermek için acele etmeyin. Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirin dedi. Bekleyin dedi. Hayır dedi. İlahi akış sizi nazikçe bu yoldan uzaklaştırıyor dedi arkadaşlar. Evet. O yüzden üçüncü desteği seçen arkadaşlarım, acele etmeyin karar vermekte. Kaybetmekten de korkmayın lütfen. Veya işte hani cevap vermezsem ya da kabul etmezsem tamamıyla mı kaybederim düşüncesine de kapılmayın. Hiç acele etmeyin.
Bir karar vermek zorunda değilsiniz. Şu an sistem eğer sizi bu durumdan uzaklaştırıyorsa mutlaka burada sizi koruduğu bir durum söz konusudur. Ve dedi ki herkese her şeyini anlatma. Kimin dost, kimin düşman olduğunu bilemezsin dedi. Biraz önce kartlarımızda da görmüştük. Burada bir dedikodu enerjisi var. Dost sandığınız kişiler size ihanet etmiş olabilir. Arkanızdan iş çevirmiş olabilirler arkadaşlar. O yüzden de herkesle her şeyinizi lütfen paylaşmayın. Ve dedi ki aklınızdaki kişi her koşulda yanında ve seninleyim dedi. Şimdi bu desteği seçen arkadaşlarım lütfen çok aceleci davranmayın. Sistem burada sizi kesinlikle bir durumdan koruyor. Demek ki henüz doğru bir zaman değil. Aceleci olmayın lütfen ve çevrenizdeki insanlara da dikkat edin. İkinci deste, evet bu tamamıyla size kalmış bir durum. Bu zorluk da geçecek. Sabırlı ve tevekkülde olmanız gereken bir süreç. Sadece ikilemleriniz var. İkilemlerinizle ilgili netleşin. Karar veremiyorsunuz anladığım kadarıyla. Neyin doğru olacağını çok kestiremiyor olabilirsiniz. Tevekkül ederseniz sistem size en doğrusuna ulaştıracak görünüyor. Evet, durum böyle. Evet arkadaşlar. İnşallah almanız gereken mesajları da almışsınızdır. Tüm kolektife de şifa olmasını diliyorum. Ama kapatmadan önce bir tane de melek kartı seçeceğim ben. Tüm kolektife gelsin bu kart. Şöyle bir alalım. Tüm kolektif enerjiye. Bu süre zarfında kolektifin alması gereken mesaj nedir? Çok fazla attı. Rafael ası geldi. Yeni ve olumlu bir duygusal deneyim, doyurucu romantik ilişkiler, derin ve kalıcı ruhsal kavrayışlar dedi arkadaşlar. Yani duygusal adımlar kolektif enerjiye doğru geliyor. Bazılarınıza yepyeni enerjiler de geliyor olabilir ama bazılarınıza aklınızdaki kişiyle alakalı yeni adımlar gelecek görünüyor. Evet. Bütünün en yüksek hayrına olsun ve tüm kolektif enerjiye de şifa olsun inşallah. Evet arkadaşlar, hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. Her şey kolaylıkla olsun. Bugünlük bu kadar. Bireysel bakımlarınız için bana ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim hattım, YouTube kanalım hakkımda kısmında mevcut. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.